Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim dün hatırlayacaksınız Karmukanlardan bahsetmiştik. Bir kardeş tevhid inancı uğrunda başka bir yere göçüp buradaki insanlarla beraber tevhid akidesi üzerinde yeni bir hayata geçiyorlar. Yeni bir medeniyet kuruyorlar. Artık enerjiyi kullanabiliyorlar. Bu dönemde de o bölgeye getirmiş olan peygamber var. Bu peygamberin yanında başka peygamberler de var. Böylelikle bu medeniyet yeniden kendini toparlama sürecine geçiyor. Ve diğer devletlere de büyük hizmetleri var bu arada. Yani başka ülkelere destekleri söz konusu oluyor. Ancak önemli bir problem ortaya çıkıyor bu sefer de. Yavaş yavaş ehli iman bu enerjiye olan ihtiyacı artık ortadan kalktığı için müthiş bir rahatlama dönemi geliyor. İnsanların çalışmadan çok rahatlıkla bedava enerji sebebiyle pek çok şeyi kolaylıkla yapabilecekleri bir alan. Tabi bu sadece enerjiyle kalmıyor, bu atomun kullanılabilir olması. İlerleyen süreçte insanlar vücutlarındaki organlar bozulduğunda bundan faydalanarak organ üretebiliyorlar. Eksik parçalarını tamamlayabiliyorlar. Kolu kesilse oradan kolu tamamen kopsa değil ama bir yerinde kesik falan olsa çok rahat bununla tedavi edebiliyorlar. Hastalık konusunda, maddi konuda pek çok noktada insanoğlu rahat bırakıldığında, tamamen hiçbir rahatsızlığı olmasa, muhtaciyetinin olmadığını hissettiği anda nefis, ruh zaten ona ulaşsa hep muhtaç olduğumuzu bileceğiz. Ama nefis böyle ne yazık ki. Allah Azze ve Celle'nin takdiri ilahisi, o yüzden nefsimizle mücadele, bu işin hakikati, hayatın hilesi nefis ve şeytan. Onların hilesi ve tuzaklarına karşılıksa Rabbim ona karşı bir hile ve tuzağı kurandır. Dolayısıyla Kur'an-ı Azimüşşan'ın şeriatı, sünnet seniyyenin esası ve Ehl-i Beyt'in sevgisi işte bizi bu belaya ve musibete karşı dimdik diri ve ayakta tutan yegane unsurdur. Bu rahatlama doğal olarak öyle bir noktaya geldi ki bu saatten sonra insanlar ölülerini bile gömmemeye başladılar. Yani bir insanın ölmesiymiş, bu adam ölmüş gitmiş, anne baba kardeş. İnsanlar birbirlerinden kopuk yaşamaya, herkesin kendine ait devasa malikaneler yapmasına, o malikanede çok rahat bir hayat sürmesine, hizmetini robotik yapıların yapmasına, yani tam bugünkü robot manasıyla değil ama çok büyük bir rahatlık var. Her istediğiniz her an olabilecek sahte bir döneme geçiyoruz. Ve hatta bu sahte dönemin yavaş yavaş Deccal'in gelişine ait olan bir unsurundan bahsedeceğiz. Çünkü Deccal'in yeryüzüne gelme sürecini burada anlatıyor olacağız. Deccal nasıl geldi yeryüzüne, nasıl yeryüzünde bir yere hapsedildi, o birkaç ders içinde göreceğiz ama şimdi o rahatlama dönemine geçiyoruz. Tıpkı bizim bu ehli ümmeti Muhammed'in, ehli İslam'ın tarihte ilerlersek eğer, ne yazık ki ilerleyen süreçte dünya toplumlarında yüksek teknolojinin getirisiyle nasıl ki insanlar hiçbir şeye muhtaciyetimiz yok diyecekler, onun yaşandığı döneme girdik. Bu vefat edenlerden bir tanesi de bir şehit. Niye şehit? Bu şehit olan kişi bu kardeşin torunlarından bir tanesi. Bu genç çocuk yola çıkıyor, bir yere gidecek, bir ticaret erbabı, bir iş yapacak, gelecek. O da hiçbir zaman boş durmak istemeyen, insanların boşluğa düşmesi halinde, boşlukta kalması halinde, çalışmaması halinde, hakikatte muhtaç olduğunu bilmemesi halinde, iman hakikati ve özlemini kaybedeceğini sürekli söylüyor. Öyle bir noktaya geliyor ki artık evliya Allah'tan oluyor. Yani bu peygamberlerin yaşadığı dönemde de evliyalar yok mu? Var. Tarihte peygamberler, alimler, evliyalar tarihte hep oldular. Bugün biz aynı şeyi yaşıyoruz. Tarihte de yaşadık. Evliyalık makamına gelip hep etrafındakileri çalışmaya yönlendirince insanlara bunun kıymetini anlamak için bir yerden bir yere gidelim diyor. Alıyor yanında ona inananlardan birkaç kişiyi, 8-10 kişiyi, bir yere gidecekler. Yolda
Sen deli misin? Sen akılsız mısın? Sen insanların huzurunu, mutluluğunu mu bozmaya çalışıyorsun? Bunca yıllardan beri insanlar uğraştı, bu teknolojiyi kurdu. Bugün evimizde rahat rahat bu teknolojiyle yaşayabilirken sen niye bizim başımıza bela oluyorsun? Diye yolda bir grupla tartışma çıktı. Çünkü biliyorlar ki bu zat insanın muhtaç olmayı unuttuğu andan itibaren hakikat-i ilahiye yolundan çıkmaya başlayacak, sapıtacak. Dolayısıyla bu zatla bir tartışma var. Bu tartışmada da bu zat diyor ki ben hakikati beyan etmekle mükellefim. Hakikati söylüyorum. Sen peygamber misin? Yok, ben peygamber değilim diyor. Peygamber var zaten ama ben işimi yapıyorum. Bu noktada öyle bir yer geliyor ki bu çatışma sistemi içerisinde bu evliya gidiyor, enerji hat fonksiyonunu kırıyor. Çok büyük bir yapı var. Bu yapının tabiri caizse bugün söylemek gerekirse bir yazılım gibi düşünün, bir bilgisayar yazılımı. Bu yazılımı sildiğini düşünün, yani sistemi çökertiyor ve şehit ediliyor. Onun şehadetiyle beraber, enerjinin de gitmesiyle beraber insanlar birbirlerine düşüyorlar. Bir grup bunu sarayın içindekilerin yaptığını, bir grup yönetimin yaptığını, bir grup işte bu bir akılsız da haşa deliydi o yaptırdı diyenler vesaire, öyle bir noktaya geliyor ki iş, insanların bu çöken sistem karşısında o güne kadar da çalışmadıkları için büyük bir fakirliği başlıyor. Bir anda her şey durmuş ve sizin belki 270 sene boyunca hiçbir şey elinize sürmemişsiniz. Bu saatten sonra tarlaya kim gidecek, onu kim yapacak, bunu kim yapacak, bir sürü iş var. Buna nazaran da bu fakirlik karşısında onlara hakikati hatırlatacak bir isme ihtiyaç var. Çünkü bu Evliyaullah hep onlara tarih boyunca gelecek büyük saatlerden bahsedip onların eziyetlerinden bahsederken Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam için onun başında bir sarık, sırtında bir hırka vardır. O sardığıyla, o hırkasıyla yetinendir. Siz ise her seferinde daha fazlasını elde ettiğiniz için bugün utanmıyorsunuz, çekinmiyorsunuz, bu hale geldiniz diyerek onlara hakikati öğretmeye çalışıyordu. Onun da hep bu söylemi, bu söylemin de Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselam adına söylediği için oluşturmuş olduğu o duanın hikmetiyle Hızır aleyhisselam Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın hırkasıyla ve sarığıyla kalkıp geliyor insanların içine. O sarayın önünde, o açlık ve fakirliğin ortasında gelip insanlara karşı bu hırkayı ve bu sarığı tanıdınız mı dedi. İşlerinden bazıları, özellikle yaşlı olanlar, hüngür hüngür ağlamaya başladılar. Tarihin bir döneminde başımızda bir zat vardı. O zat bize Hz. Ahmet'ten bahsederdi dediler. Onun sözüyle bize bahsettiği sen misin, sen Ahmet misin dediklerinde Hızır Aleyhisselam hayır ben Ahmet değilim, o gelecekte gelecek olandır. Ancak bu gelecekten onun hırkasıdır, onun sarığıdır. İşte onun yetindiği budur, onun size anlattığı yanlış, eksik, bir yalan, bir abartma değildir. Sizler Rabbinize güvenseniz, onun emirlerine itaat edip boyun bükseniz, elbette israf etmekten ve kendinizi heder etmekten kurtaracak olanlarsınız, kurtulacak olanlarsınız demişti. Bunun üzerine bu bölgedeki insanların artık başlarında açık gezmeme ve bir hırkaya sahip olma inancı hasıl olmuştu. Bu inançla beraber bu topluluk kendine toplamaya başladılar. Ehli iman oldular. Hatta işlerinden medeniyetler tarihinde en fazla ulemanın, evliyanın yetiştiği dönem oldular. Ve bu usul tarihte ilim erbabına yokluğun, eksikliğin insan yetiştirilmesinde, medeniyet kurgusunda ehemmiyetini, insanların yokluk içindeyken kazançlarının madden ve manen aslında çok üstün olduğunu anlamak adına önemli bir dersti. Aynı zamanda Resul-i Kibriya aleyhissalatü vesselamın doğmadan evvel diğer medeniyetlere kendi kıyafetleriyle bile bir şeyi öğretebilir ve onların yolundan döndürebilir olmasıydı. Evet, bazen bunları akıl alması zor olabiliyor.
Ama gelmiş bütün peygamberlerin ondan bahsettiğini, onun adından söz ettiğine inanıyorsak eğer, bunu da bu şekliyle kabul etmekte fayda var. Yarın Allah nasip ederse bu medeniyetin düşüşüyle beraber bir başka medeniyetin ortaya çıkışından bahsediyor olacağız. O günden itibaren de insanların Deccal'le tanışma sürecine doğru adım adım gidiyor olacağız. Şimdilik kalın sağlıcakla.